Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle hem yapımı çok kolay hem çok güzel görüntüsü olan hem de kullanım açısından da çok rahat kullanabileceğiniz çok hafif bir bandana yapımı paylaşacağım. Hemen başlamak istiyorum. Yine kullandığım ip şöyle haki yeşili bir ip ile öreceğim. Koton bir ip yine ve 2,5 milim tığla öreceğim. Eğer sizin eliniz çok sıkıysa tığ numaranız 3-3,5 milim de olabilir. Elinize rahat gelen bir tığla, herhangi bir tığla yapabilirsiniz. Yani verdiğim numaralar arasından bir tığ numarasıyla yapabilirsiniz. Hemen başlamak istiyorum. Şimdi şöyle öncelikle 9 zincir çekerek bandanamızın en uç kısmından başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Tığıma 2 kez dolayıp ilk çektiğim zincir içerisine batarak 1, 2, 3 seferde çıktım. Bu şekilde bir üçgen V oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Bakın demin az önce ördüğümüz yön buraydı. Şimdi geriye çeviriyoruz örgümüzü. Yine tığıma 2 kez ipimi doluyorum ve şu tam dibindeki kısma, tepeye yine üçlü trabzan yapıyorum. 9 zincirle burada bir arttırma yaptık. Bir V oluşturduk. Şimdi hiç zincir çekmiyoruz. Yine tığıma 2 kez ipimi dolayıp şöyle ters tarafı denk geldiği için saydığımız yere şöyle bakın şu görünen dişler, bunları sayarak zincirimizin düz tarafı olmadığı için biraz karıştırıcı olabilir, kafa karışıklığı. 1, 2, 3, dördüncü şu görünen dördüncü zincir içerisine, tepesine batarak yine üçlü trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmedik. Bu kez yine tam tersi bir V oluşturduk. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine 2 kez dolayıp aynı noktaya, son battığım tepeye yine üçlü trabzan yaparak hem başta hem sonda bir tane arttırmış olduk. Bu şekilde alt tarafta ilk sırada bir tane V'miz vardı. Şimdi 1, 2, 3 tane 3'e çıkardık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sıra başlarında sürekli 9 zincir çekiyoruz. Ve yine çevirdim örgümü. 2 kez doladım. Yine tam tepe noktasına bir tane burada arttırmamız olacak. Önce 2 çıktım, sonra 2, sonra kalan 2 ilmeğimi üçlü trabzan yaptım. Hemen hiç zincir çekmiyorum. Şimdi bakın buradaki 4 zincirlik kısmı atlayıp tam şu tepe noktasına batıyoruz. Yine üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kez doladım. Aynı noktaya, tekrar battığım noktaya üçlü trabzan yine yapıyorum. Yine zincir çekmeden 2 kez tığıma ipimi dolayıp şöyle sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, dördüncü zincir içerisine batarak yine üçlü trabzan yapıyoruz. 3 seferde çıktık. Şimdi burada bir arttırma daha yapacağız. 4 zincir çektim. Tekrar 2 kez doluyorum. Sürekli böyle üçlü trabzanlarla ilerleyeceğiz. Yine aynı son battığım noktaya yine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Burada da 5'e çıkardık. Bakın önce bir taneydi V görüntüsü. Şöyle çektirdiğimde daha net belli olacak. Sonra 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Yani her sırada 2 tane arttırmış oluyoruz. Bir sonda bir başta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Yine tersini yine çevirdim. Örgümü hemen 2 kez tekrar tığıma ipimi dolayıp tam dibindeki tepe noktasına üçlü trabzan yapıyorum. 2 kez doluyorum. Şimdi zincir çekmeden hemen karşıda bu 4 zincirlik kısmı atlıyorum. Tam bu tepe noktasına 1, 2, 3 tane 3 seferde çıktım, trabzanımı yaptım. 1, 2, 3,
4 zincir çektim. Yine aynı noktaya batıyorum. Bir V oluşturuyorum. Tekrar 2 kez tığıma dolayıp karşıda 4 zincirli olan kısmı atlayıp tam burada V'mizin birleştiği noktaya batıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı noktaya bir tane daha V oluşturuyorum. Yine zincir çekmeden 1 2 3 dördüncü zincir içerisine batarak bir V oluşturuyorum. Evet. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıra sonunda yine hep 4 zincirle bir artırmamız olacak. Aynı noktaya yine bir tane üçlü trabzan yaparak bir V oluşturduk. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Modelimiz sürekli bu şekilde ilerleyecek. Hiçbir değişiklik yok. Bir iki sıra daha örelim birlikte. Yine 9 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Hemen tam şu dip noktasına üçlü trabzan yaptım. Bakın burada bir ve artırımı yaptık. Şimdi iki tane başına yine doladım ipimi. Tığımın başına hemen yine bir üçlü trabzan, hiç zincir çekmeden tam bu V'nin birleştiği noktaya, tepeye yaptık. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı noktaya üçlü trabzan yapıp bir V oluşturdum. Yine zincir çekmeden, bakın 4 zincir çekiyorum, sonrasında çekmeden. 4 zincir çekiyorum, sonrasında çekmeden. Sürekli böyle ilerliyor. Yine hiç zincir çekmiyorum. Tığıma 2 kez ipimi dolayıp karşıdaki V'nin birleştiği, yani şu sivrildiği kısmın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine bu noktaya batarak bir V oluşturuyorum. Zincir çekmeden direkt sıradaki tepe noktasına 1 2 3 4 aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzanla bir V oluşturdum. Yine zincir çekmiyoruz. Sonlarımız hep aynı. 1 2 3 dördüncüye zincir içerisine burada bir tane V oluştu. Yine bakın 1 2 3 4 zincirle burada da artırma işlemini yapıyoruz. Sondaki arttırmamız. Yani hem sonda bir tane hem başta. Şöyle sayarsak, yani 4 zincirle şöyle oluşan V'lerimiz her sırada bir tane artmış oluyor aslında. Şöyle yapalım. Karışıklık olmasın. Bakın ilk bir tane V oluşturduk. 4 zincir, şu kısmı sayarsak bir V'miz var. Yukarıda ikinci sırada 4 zincirlik 2 tane V'miz oluştu. Şu kısmı saymazsak şu aradaki V'yi. Bunları da sayarak ilerleyebilirsiniz. 2'ye çıktık. Üçüncü sırada 1, 2, 3 tane 4 zincirle çekerek oluşturduğumuz, yani aralarda 4 zinciri olan 3 tane V'miz oldu. Dördüncü sırada 1, 2, 3, 4, 4 tane 4 zincirle oluşan yine V'miz oldu. Beşinci sırada da bakın yine 1, 2, 3, 4, 5 tane. Böyle 4 zincirle sayarsak V'leri her sırada bir tane artırım oluyor. Ama eğer şöyle hem bir yatay, yani hem zincirle hem zincirsiz oluşturduğumuz V'leri sayarsak da ikişer tane arttırmış oluyoruz. Bakın 1, burada 3, burada 5, bu V olan boşluklar, diğer sırada 7, diğer son 5. sıramızda 9'a ulaştık. Hani kafa karışıklığı olmasın, herkes farklı yöntemle sayabilir arttırma noktalarını. Her iki arttırmada bu şekilde ilerlemesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha örelim. Zaten bundan sonrası hep böyle ilerleyecek. Hiçbir değişiklik yok modelimizde. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 zincir çektim. Yine modelimi çeviriyoruz her seferinde. Bu şekilde tam dibine bir tane üçlü trabzan, hiç zincir çekmeden 2 kez tığıma dolayıp ipimi sıradaki alt sırada böyle V'nin birleştiği nokta. Buraya bir üçlü trabzan, 1, 2, 3, 4 zincirle yine aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan. Bakın burada 4 zincirle oluşturduğum ikinci V'mi yaptım. Ama aradakini de sayarsak 2 artırmış oluyoruz. 3 tane boşluk, 3 V'miz oluyor. Tersli düzlü. Hani bunu anlatmak istedim. Karışıklık olmasın. Hani bazılarımız bu şekilde artırmaları sayabilir. Bazılarımız diğer şekilde. Her iki arttırmayı da kabul edebiliriz. Yani sıkıntı yok. Şimdi yine 2 kez dolayıp diğer alt sıradaki V'mizin birleştiği noktaya tepeye battık. 1, 2, 3, 4 zincirle aynı tepeye battığımız aynı boşluğa yine bir üçlü trabzan oluşturduk. Yine zincir çekmiyoruz. Sıradaki tepeye 1, 2, 3, 4 zincirle aynı yere yine bir V oluşturuyoruz. Tekrar bakın hep sürekli tekrar ediyor. Modelde hiçbir farklılık yok. Başlangıçlarımız, sıra başlarımız, sonlara hep bitişler aynı şekilde ilerleyecek ta ki istediğiniz ölçüye gelene kadar. Şimdi 1, 2 şöyle sayarak 1, 2, 3, dördüncüye bir tane daha üçlü trabzan tepesine battım zincirimin. 4 zincirle burada da 4 zincirle oluşturduğumuz yani sondaki arttırmayı yapmış olduk. Evet. Şimdi bakın 4 zincirle oluşturduğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ve kutucu oldu ama diğer türlü tersli düzlü sayarsak bir alt sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bu sırada 11'e çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yani tersli düzlü V'leri sayarsak her sırada 2 artmış oluyor. Sadece 4 zincirle oluşturduğumuz V'leri sayarsak da her sırada bir tane arttırmış oluyor. Hani öğren kişiye göre siz nasıl bunun hesabını yaparsanız o şekilde ilerletelim arkadaşlar. Şimdi ben bunu belli yani yetişkin boyutunda bir bandana boyutuna gelene kadar öreceğim. Şöyle tabii ütü yaparken de şöyle genişlemesine biraz daha böyle elimizle çektirerek ütülersek daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. İstediğimiz ben yaklaşık 46-50 santim arası bir sadece şu bandananın baş çevresine gelen bağcıksız şu kısmı 46-50 santim boyutuna gelene kadar örmeye devam edeceğim. Sizlerle birlikte ekran arkasında örelim. Sonrasında da diğer aşamalarına geçeceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar ben tamamladım. Bandanamı istediğim boyuta getirene kadar ördüm. Şöyle sayalım, ben yaklaşık 49 santim şu kısım bandanamızın ön kısmı 49 santim uzunluğuna ulaşana kadar o ölçüde ördüm. Bir de ütüleme payı var. Ütülerken de şöyle gayet elimizle çektirerek ütülersek daha da böyle açılacaktır bandana. Esnek olduğu için hemen kaç sıra ördüğümü söylemek istiyorum size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 buradan yandan 23 sıra oldu zaten. Yine aynı 4 zincirle oluşturduğumuz bu V olan kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yani aynı 23 yandan 23 enlemesine 23 de uzunlamasına oldu. Şimdi bu kısımda büyük küçük yapabilirsiniz. Daha küçük çocuklar için yapmak isterseniz sıra sayısını azaltarak, eksik yaparak daha da büyütmek isterseniz yine arttırmaya aynı şekilde devam ederek
bandananızı büyük veya küçük örebilirsiniz. Hemen son bakın arttırmayı yaptım. Aynı sondaki gibi 4 zincir çekerek yine 4 zincirlik bir V oluşturdum. Şimdi şöyle yan kısımlarını öreceğiz. Bandanamızın bağcıklarını öreceğiz. Aşaması bu şekilde ilerleyecek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Ve hemen şurada tam iki yan yani tam tepe noktasına birleştirdim. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Sıradaki tepe noktasına yine bir tane bu şekilde yuva oluşturdum. 7, 8 zincirle her tepeye batarak bu şekilde yuvalar oluşturuyoruz. Tamamını bu şekilde ilerleteceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine sıradaki tam tepe noktasına batarak bu şekilde şu uç kısma kadar gelelim. Burayı yine size göstereceğim. Uçta ne yapacağımızı. 8 tane zincir çekerek bu şekilde yuvalar oluşturuyoruz. Evet, sonuna geldim. Yani tam köşe noktasına. Burada hemen yine aynı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Köşe kısmına tam batıyorum. Aynı şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir yine çekip aynı noktaya tekrar bir tane daha yuva yapıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine yan taraftan devam ediyoruz, ilerliyoruz. İpimizi en son temizleriz. Bu şekilde bakın uç noktasına da yine böyle bir 8 zincirlik yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı yan tarafta ne yaptıysak burada da bu uç tarafına gelene kadar bandanamızın devam edelim bu yuvaları oluşturmaya. Evet, sonuna kadar geldim. Bakın tam şu köşeye noktadaki 9 tane zincirimiz vardı. Burada 1, 2, 3, 4, 5.'ye sık iğne ile yine kapattık. Ve 60 zincir çekeceğim ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 60 zincir 65 de olur. Uçlarına şöyle güzel minik ahşap boncuklar takacaksanız bir önceki videolarımda var ahşap boncuklu. Bu modele yakışacaktır. Bir hareketlilik katar kesinlikle. 65-70 zincirde çekerek yine ben 65 zincir çekiyorum. Ben de uçlarına ahşap boncuk takacağım. 65 zincirle ya da 70 zincirle yine kaydırma ilmeğiyle başladığımız yani ilk zincire kadar kaydırma ilmeğiyle örüyoruz. Ben de uç kısmına ahşap boncuklar takacağım. Güzel olacaktır. Sonuna kadar ilerleyelim. Evet arkadaşlar bakın sonuna kadar kaydırma ilmeğiyle geldim. Şu zincir içerisine kaydırma ilmeğiyle yine kapattım. Burada hemen ne yapıyoruz? Şu yuvalara direkt trabzan, ikili trabzan içerisine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Ön tarafını yani bandanamızın
3 4 5 6. Hemen şu aradaki boşluğa kaydırma ilmeğiyle kapattım. Direkt sıradaki boşluğa geçtim. Yine 3 4 5 6 kapattım. Sıradaki boşluğa geçtim. 2 3 4 5 6 kapattım. 2 3 4 5 ve 6 kapattım. Bu şekilde ön kısmını bandanamın böyle trabzanla 6 tane trabzan içerisine doluyoruz bu yuvaların. Sonuna kadar, bu başa kadar gelelim. Sonrasında buradaki bağcığımızı yapıp kenardaki sık iğnelerimizi öreceğiz. Devam edelim. Evet arkadaşlar, yine bakın sonuna kadar yaptım ve şu tam buradaki 6 tane trabzanımı bu yuvaya da yaptım. Son yuvaya şu tepeye kaydırma ilmeğiyle kapatıp buradaki bağcığımızı yapalım. 65 zincirle yine kaydırma ilmeğiyle sonuna kadar gelelim. Sonra da kenar kısımlarını yapalım. Evet, buradaki bağcığımızı da yaptık. Sonuna geldim. Hemen aynı noktaya kaydırma ilmeğiyle kapatıp şu kenar kısmına geçiş yaptım. Buralarda 8 zincirle yuvalar oluşturmuştuk. Hemen 3 4 tane sık iğne yapıp 3 zincirle bir pıtırcık yapıyorum. Kalan yine boşluğa 3 4 sık iğne yaptım. Direkt sıradaki yuvaya geçiyorum. 2 3 4 tane sık iğne, 3 zincirle bir pıtırcık, yine 1 2 3 4 sık iğne. Sıradakine geçtim. 2 3 4 sık iğne, 3 zincir, sık iğne içerisine kaydırma ilmeğiyle birleştirip bir pıtırcık yaptım. Yine 4 tane sık iğne aynı boşluğa yapıyoruz. Direkt sıradaki 8 zincirlik yuvaya geçiyorum. 3 4 sık iğne, bir pıtırcık, 2 3 4 sık iğne. Sıradaki yuvaya geçtim. 2 3 4 sık iğne, 1 2 3 tane zincir çekip sık iğne içerisine bir pıtırcık yaptım. 2 3 4 sık iğne. Sıradakine geçtim. Kenar kısımlarını bu şekilde ilerleterek sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Ta ki aynı buraya kadar geliyoruz. Yine bu uç noktasına da aynı işlemi yapıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. O yüzden göstermeyeceğim. Tamamını örelim. Aynı bu ördüğüm gibi. Burada da 4 sık iğne, bir pıtırcık. 4 sık iğne her bir yuva içerisine gelerek ta ki bu yuva, son yuvaya kadar örüyoruz bu işlemi. Sonrasında bitiriyorum ben ve ütümü de yapıp bandanamın son haliyle sizlerle birlikte kapanışı yapacağız. Aynı tarifteki gibi, yani burayı tarif ettiğim gibi ilerletip gelelim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, tamamladım bandanamı. Ütü yapıp kapanış için geldim. Bakın çok güzel, çok şık, yine çok zarif, o kadar hafif ki bandana. Çok güzel bir bandana modeli oldu. Ütüyü de gayet yüksek ısıda buharlı bir ayarda şöyle çektirerek, düzelterek elinizde ütülerseniz gördüğünüz gibi şahane bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu kadardı. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben şu uç kısımlarına da ahşap boncuklar takacağım ve düğüm atıp güzel bir hava katsın diye. Siz de farklı şekilde aksesuarlarda kullanabilirsiniz bandanalarınızda. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.